Hello derin üniversite sakinleri, ne haber, ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, canlarım ciğerlerim, gördüğünüz üzere kapakta da bu videonun konusu Regretting You filmi. İzledim. Bomboş bir filmdi. Gerçekten ben bu kitap, biliyorsunuz ki kitap uyarlaması filmler ve diziler benim için çok önemli bir yer arz ediyor. Bu yüzden de kitap uyarlaması ve dizi ve filmlere her zaman hemen şans veriyorum. Ve Regretting You'yu da Colin Hoover tarafından yazılmış bir kitabın film adaptasyonu. Colin Hoover'ı It Ends With Us filmiyle, kitabıyla ve filmiyle tanıyabilirsiniz. Ya da Black Lively ve Justin Baldoni olayıyla. Filmle bir alakası yoktu çünkü kitabın. Çok sevdiğim bir yazar değil açıkçası. Bayılmam Colin Hoover'a. Biraz çok önemli konuları çok önemsiz bir şekilde ele aldığını düşünüyorum ben. Ama Regretting kitap uyarlaması, yani ne olursa olsun konu olarak her zaman belli bir konusu oluyor kitap uyarlamalarının. Ve o konu iyi işlenebiliyorsa güzel bir film çıkabiliyor. O yüzden kitap uyarlaması filmleri ve diziler her zaman hemen şans veriyorum. Regretting You'yu da izledim. Yani gerçekten bu filmle ilgili hiçbir duyguyu hissedemedim açıkçası. Filmde geçen, ana karakterin başından geçen, Clara'nın başından geçen hiçbir, yani ne Clara'nın ne de annesi Morgan'ın başından geçen hiçbir olayın duygusunu hissedemedim. Yani bana geçirmedi hiçbir duyguyu. Kısaca şunu anlatıyor film. Bir aile var. Morgan, Clara, çocukları. Morgan, kocasının adını gerçekten unuttum. Kocasının adı neydi? Çok gereksiz bir karakter, o yüzden unuttum. Chris, tamam, pardon. Morgan ve Chris'in, Morgan daha 17-18 yaşındayken, 18 yaşındayken büyük ihtimalle Morgan hamile kalıyor. Chris ve Morgan evleniyor ve çocukları oluyor, Clara. Ve 17 yıl sonrasından başlıyor film. Yani asıl konu 18 yıl sonrasından başlıyor. Clara, Morgan'ın bir tane de kardeşi var, Clara'nın teyzesi. O da işte lise yıllarında onlarla birlikte takılan Jonah diye başka bir karakter var, erkek karakterimiz. Onunla takılıyor ve 17 yıl sonraya gittiğimizde Clara'nın teyzesi, yani Clara'nın teyzesi Jenny, Jonah ile birlikte bir bebekleri olmuş. Morgan'la da Chris'in güzel bir evliliği var gibi gözüküyor. Clara, Morgan ve Chris'in güzel bir aile imajı var gibi gözüküyor. Ve bundan açılış yapıyoruz. Clara'nın tabii ki aşık olacağı bir şey var, çocuk var. Miller. Onunla tanışıyor. İşte o otostop çekiyor. Yardımcı olur musun falan. Yani neyse, konuyu çok fazla anlatmak istemiyorum. Aşk hikayesi de var. Yani gençlik aşkı var. Geçmişteki bir aşk. Bir de şimdiki gençlik aşkı var vesaire. Sonra Morgan bir ölüm haberi alıyor. Ölüm haberi değil, kaza haberi alıyor. Kocasının kaza yaptığını öğreniyor. Aynı yerde Jonah'nın da geliyor aynı hastaneye ve o da öğreniyor ki Jenny de kaza yaptı ve ikisinin aynı arabada kaza yaptıklarını öğreniyorlar ve o gün aslında birlikte olmamaları gereken bir zaman diliminde birlikte Jenny'nin arabasını Chris sürüyor ve kaza yapıyorlar. Tabii ki akıllarına ilk ne geliyor? Traffic fault. Bu onu boynuzlamış Chris. Hem Chris hem de kardeşi Morgan. Morgan'ın kardeşi Jenny. Allah'ım, çok fazla karakter var. Birliktelermiş ama tabii bunu hemen düşünmüyorlar. Sonra gidiyorlar işte bir Chris'in arabasının ölmeden önce park ettiği bir otelin oraya gidiyorlar. Otelde görüyorlar ki Jenny'nin iç çamaşırları falan çıkıyor. Sonra niye güldüm bilmiyorum. Çok bomboş bir film ya. İşte yaz sürecine geliyorlar işte. Ne yapacağını bilemiyor Morgan. Jonah bilemiyor. Bu arada Jonah ve Morgan'ın geçmişte aslında birbirlerine karşı duyguları var. Yani birbirlerine hoşlanıyorlar ama Chris daha önce davranıyor, anlaşılacağı üzere. Ve bu yüzden de geçmişte yaşanmamış bir aslında aşk var. Gerçekten film o kadar kötüydü ki, yani biliyorum burada işte Culpa Nuestra'dan sonra bir daha aslında çok fazla istemedim Regretting You'yu çekmek. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani sadece filmleri göven bir insan gibi olmak istemedim. Çünkü güzel filmler, diziler de var. Mesela adı nedir? Bir önceki videomu izlediyseniz Nobody Want This dizisini inceledim. O gerçekten ilişkilerle ilgili güzel bir diziydi. Onu da övüyorum mesela. Ama Regretting You, yani övebileceğim hiçbir şey yok.
Yani gerçekten bomboş bir film. Hiçbir duyguyu geçirmez mi bir film? Yani babası ölüyor Clara'nın. Clara ya bak gene biraz algılayabiliyorum. İşte kafayı bulmaya Miller'la birlikte bir yere gidiyorlar, tamam mı? Ben kafa bulmak istiyorum falan filan diyor. Ama onu da o kadar hafif, yani böyle sanki o onun hoşlandığı çocuk ondan hadi birlikte bir şeyler ya hani sanki kötü not almış Clara ve hani notu kötü olduğu için onu teselli etmeye çalışan bir genç var. Hoşlandığı genç falan. Öyle gibi bir sahne. Yani babası ve teyzesi birlikte ölüyor bu karakterin aynı arabada. Ve bir dakika, ben şunu da bu arada doğru bulmuyorum. Clara annesi ona söyleyene kadar amcası ve babası arasında bir ilişkisi olma ihtimalini düşünmüyor. Ama Clara aslında o gün Chris'in hastanede şeyi olduğunu biliyor, planı olduğunu biliyor, Jenny'nin işe başlayacağını biliyor ve nedense birlikte aynı arabadalar. Yani mesela hiç babası, annesini ve Jonah'yı görmüyor mu? Bu bir de Gen Z, yani Gen Z bile değil, daha sonraki bir jenerasyon. Bu kadar yeni jenerasyondaki çocuklar daha gözü açık oluyorlar ve daha dünyadan bir haberdarları oldukları için bu tip şeyleri düşünmeleri, akıllarına gelmesi çok da garip değil aslında. Çünkü yani olaylara tepkileri annesinin çok garip. Bunu görüyor. Jonah gidip bebeği Morgan'a bırakıyor falan. Çünkü bebek de Jenny'nin bebeği de Chris'ten, Clara'nın Step Brother. Allah'ım çok saçma bir film. Niye yaptılar ki bu filmi acaba? Bence bu arada filmin bence tek pozitif yanı, şunu söyleyebilirim. Bu kadar hızlı olaylar oluyor ve o kadar çok aksı var ki filmin. Yani aralarından seçmekte de zorlanıyorsun. Çok hızlı bir şekilde geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor. Gelecekte de Clara'nın sevgilisinden bahsediyor. Morgan ve Jonah'dan bahsediyor. Geçmişte Morgan ve Jonah'dan bahsediyor. Ya o kadar çok aks ve o kadar çok şey var ki ilişki dinamiğini çok kısa bir süreye sığdırmaya çalışmışlar. Bu yüzden de olayların insanlarda bıraktığı izleri, duyguları asla verememişler. Yani ona zaman ayırmamışlar. Fan base bir hani şey yapacağız, sahne vereceğiz diye, romantik sahne koyacağız falan diye, ki onu da yapamamışlar. Miller ve Clara'nın ilişkisine sıfır yani biliyorsunuz benim ünlüdür Kurpa Üniversitede de dediğim gibi inancım sıfır. Bir tek Morgan ve Jonah'nın ilişkisine inandım. O da çok genç, yani o da olamamış, mutsuz bitmiş bir ilişki ya zamanında gençken. O yüzden gerçekçi geldi. Yani yaşanmamış bir ilişki olduğu için belki de gerçekçi geldi. Jonah ve Morgan'ın ilişkisini sevdim çünkü bazen gençken ya da işte ergenlikte, lise çağlarında falan, evet, bazı şeyler içte kalır, büyürsün ve o büyüme aşamasındayken o bütün duygular gitmiş gibi gelir sana ama aslında o duyguların hepsini sen bastırmaya çalışmışsındır ve bastırmaya alışmışsındır artık. O senin normalin olmuştur. Jonah ve Morgan'da biraz bunu görüyoruz. O yüzden de daha inandırıcı geldi ama onların da birleşmesi çok saçmaydı. Clara ve Miller ne zaman sevgili oldu, ne ara ayrıldılar, ne ara tekrar barıştılar. O kadar eee, müzik altı sahne vardı ki. Senaryo yoktu o yüzden, diyalog. Bu notlarıma bakıyorum. Bağ yok da bağ varmış gibi yazmışım. Evet, bağ varmış gibi ama asla bir bağ yok. Tek sevdiğim şey, onu da sevemedim. Güzel bir aslında twist. Kitabını okumadım Regretting You'nun. O yüzden güzel bir twist. Miller'ın başından beri Clara'ya aşık olması olayı ve onu balo teklif ederken bunu ona söylemiş olması. Önceden çünkü filmin başında Miller'ın bir sevgilisi var ve Clara teyzesine soruyor ki sevgilisi var, ne yapacağım, hani gene de hoşlanıyorum, bir adım atayım mı falan. Ve teyzesi de atma, ikinci kadın olmak istemezsin diyor. Oradan zaten foreshadowing veriyorlar. Ama filmin sonunda işte Miller'ın aslında Clara'ya aşık olduğunu hep başından beri ve bir video çektiğini, o videoda da ben aslında sana aşığım, aslında bütün her şeyi Miller'ın planladığını, işte o Clara'nın arabasının yolunun önünde durup ona işaret vereceğini, durmasını istediğini ve Clara'nın da durmasını umduğunu falan filan çektiği bir video. Bak, bu güzel bir twist. İzleyen için böyle Ne kadar tatlı. falan diyorsun ama o kadar anlamsız sahneler var ki, o kadar mantıksız. Bir tane mantıksız sahnesi, en mantıksız sahnesi, Miller ve Clara babasının cenazesinden sonra arabada otlanırken, arabada çıt çıt çıtlanırken Miller ona diyor ki ben sevgilimle barıştım. Ya şimdi sen başından beri bu kızın peşindeysen sevgilinle niye barışıyorsun abi? Yani bak, en büyük soru ya, niye? Çok mantıksızdı. Evet, Chris ve Jenny eksik demişim.
Bence de. Çünkü bu film tam olarak neye odaklanması gerektiğini bilmeyen bir film olmuş. Bir dizi olsaydı ve biz 7 bölüm boyunca her bölümde farklı aksların hikayelerini ve altyapısını izleseydik kesinlikle daha inandırıcı olurdu. Ama 1,5 saat içerisinde çok fazla karaktere bizi ısındırmaya çalışıyorlar ve hepsi çok ağır travmalar geçiriyorlar. Ama ağır travmalar geçirmiyorlarmış gibi izliyoruz biz bunu filmde. Ve çünkü her karakterin aksında çok fazla olay var. Mesela bak kardeşim, sen Chris ve Jenny'nin aldatmasına, yani Morgan'ı aldatmalarına, ikisi de Morgan'ı aldatıyor çünkü birisi kardeşi, birisi kocası. Onların Morgan'ı aldatmalarına odaklanacaksan ona odaklan ve biz biraz daha Chris ve Jenny'yi görelim. Anlatabiliyor muyum? Hani biraz daha Chris ve Jenny'nin hikayelerini, işte geçmiş sahneleri daha fazla görelim ya da gelecekteki sahnelerde ikilinin arasındakileri görelim falan ki ve bir de en azından bir duygu, sürekliliği olsun. Yani bir duygu içerisine girelim. O aldatılmayı biz de hissedelim ve o yıkımı. Ama onu çok hızlı geçiyorlar. Onu da diğer bütün olaylar gibi. Ama sen bir genç kızın küçük bir yaşta babasının teyzesiyle birlikte olup annesini aldatmasını ve bunun kızın bakış açısını anlatacaksan ve bir genç kızın yaşadığı bu travma sonrasındaki işte sevgilisiyle olan ilişkisini, hayatla ilişkisini, annesiyle olan ilişkisini anlatacaksan gel ve buna odaklan. Bak şimdi 2 tane çok büyük travma yaşayan kadın var. Biri anne, biri kız. Bunların birbirleriyle olan ilişkisini anlatacaksan o zaman iki karaktere de aşk aksı yükleme. Bir karaktere en fazla yükleyebileceksen yükle. Ve bir anne kızın hikayesini izleyelim o zaman. Birbirleriyle tekrar tutunma sürecini izleyelim. O kadar kopuk kopuk ve birbiriyle alakalandırılamayacak çok fazla hikayenin birleşimini tek bir filmde izledik. Bu yüzden de hiçbir anlam ifade etmedi. Yani her duyguya 1,5 dakikalık süre vermişler neredeyse. Yani bu sahnede o duyguyu aldın, alamadın, geçtik abi. Yani çok büyük bir travma var ortada ve o travma hani asla büyük bir travma değilmiş gibi. Ve yani arabasını kırdığı, parçaladığı kocasının ve o sanki bitti ya da o tabloyu parçaladığında bitti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bak kocanın seni aldatmasından daha çok oradaki en büyük travma bunu kardeşinin yapıyor olması sana. Çünkü koca senin bir hayatının bir sürecinde vardır. Ama kardeş sen kendini bildin bileli senin hayatında olan, senin hayatına ortak olmuş bir figür. Senin yanında olmuş bir figür. Yani çocuğunun teyze dediği, kardeşim dediğin kişi. Yani ve bu kadın karakterin Morgan'ın kardeşi Jenny ile doğru düzgün sahnesi yok. O yüzden kötü bir film ya. Yani hiç zaman ayırıp izlemenizi önermiyorum ya. Çünkü şimdi arkadaşlar Culpa Mia'yı da biliyorsunuz. Çok cringe bir filmdi ama en azından tek bir olay izliyordum ve cringe de olsa guilty pleasure şeklinde ay wet bad boylar, yakışıklı erkek, güzel kız, işte aksiyon sahneleri, çekim, hani kimya sahneleri falan var. Guilty pleasure olarak en azından sana bir duygu hissettirebiliyor. O ateş, heyecan duygusunu hissediyor. Bu film sana hiçbir duygu hissetmiyor. İzlediğimde neyse başına oturduğumda nasıl bir duygu halindeysem sonunda da aynı duygu halinde bitirdim. Hatta ne izledim ben ya dedim. Yani hiçbir hikaye aksı beni içine almadı. Şimdi filmle ilgili pozitif noktalardan zaten sadece şu işte Morgan ve Jonah'nın hikayesi, keşke dedim ki Morgan ve Jonah'nın hikayesi üzerine bir film izleseydik. Onların o geçmiş aşkları, aslında birbirlerine aşık oluyor olmaları ve ikisinin de partnerinin birbirleriyle olup onları aldatmış olmaları falan. Yani bunu izleseydik daha çok hoşuma giderdi. Ve gerçekten daha çok dedim yani en azından hoşuma giderdi. Peki genel olarak değerlendirdiğimde ben bu filme 10 üzerinden 3 falan veririm. O da yani hani emek veriyorlar diye. Yani bir emek var en azından. Emek de var mı bilmiyorum. Ben sinirleniyorum bu kadar kötü filmlerde ama en azından oradaki set ekibine 3 veriyorum yani. Gerçekten emekçiye veriyorum. O emekçiye daha fazla veriyorum. Bu kadar kötü bir filmi için çalıştıkları için onlar daha da fazla hak ediyorlar. Ama bu şekilde. Yani Regretting You izlenir mi? Bence izleyip zaman kaybetmeyin. Ben sizin yerinize izledim. Yani ve izlemenizi de önermiyorum. Boşu boşuna hiç vakit kaybetmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Ama ondan önce unutmadan Derin Universe sakinleri lütfen bunları unutmayın ya. Hep ben söylemeyi unutuyorum. Beni ve bana abone lütfen. Abone. Aboneyim abone. Abone.
Ne diyecektim ben? TikTok ve Instagram'da Derin Universe adıyla da varım. Aynı adım zaten. Şuraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz bölümler gelmeden önce size haberler veriyorum, videolar gelmeden önce. Haber veriyorum. Yeni dizi film haberlerini duyar duymaz repostlayıp haber veriyorum. Çok fazla yabancı kaynak takip ettiğim için o yabancı kaynaklara daha hızlı düşüyor film ve dizi haberleri. Bunların hepsini Instagram'dan veriyorum. TikTok'tansa ranking yapıyoruz. Daha birebir live açıyorum, canlı yapıyorum. Canlılarda birebir birbirimize konuşabiliyoruz. Yorumlarınızı alabiliyorum. O yüzden TikTok'a ve Instagram'a da bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. O zaman şarkı.